Merhaba sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olan dostlar. Sürprizli bir haftaya hazır olun. Evet, gündemimizi aniden değiştirebilecek sürpriz gelişmeler yaşanabilir bu hafta ve siz boğa burçlarını yakından ilgilendiren bir hafta. Evet, bu hafta bir yeni ay yaşayacağız. Yeni ay videomda detaylı olarak izleyebilirsiniz yine burcunuza olan etkilerini, ama bu hafta geçen hafta yaşadığımız Uranüs-Venüs karesini de tetikleyecek aynı zamanda. Güneş-Uranüs karesinin aktifleşeceği ve Jüpiter'le beraber önemli bir yeni ay haftasında olacağız. Çarşamba günü gelişecek ama Salı ve Perşembe arasında çok yoğun gündemler yaşayabiliriz. Bu sizin için hayatınızda, yani sabit grup burçlar içinde olacağı için hem içsel olarak duygu durumunuz, kalben hissettikleriniz, kendinizde en derinlerde hayata bakış açınızı bir kere kesinlikle yenileyebilecek, düşünce ve fikirlerinizi değiştirecek gelişmeler yaşanabilir. En başta bunu söylemek istiyorum çünkü dördüncü evinizde çok güçlü bir gezegen yoğunluğu var. Venüs orada retro ve aynı zamanda bu hafta Salı günden itibaren Ay Aslan Burcu'na geçerek orada bir yeni ay meydana getiriyor. Ve bu yeni ayın etkilerini hemen de hissedebiliriz. Fakat önümüzdeki 10 gün boyunca da hayatımızda bir şeylerin değiştiğini gözlemleyeceğiz. Özellikle şunu tavsiye etmek istiyorum tüm boğalara. Çok önemli çünkü boğalar için. Ben de bir boğa olduğum için bunu söylüyorum. Bizzat söylüyorum. Lütfen hayatınızdaki duygu ve düşüncelerinizi değiştirebilme potansiyeliniz olduğunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Olumlamalar yapın. Bir takım ibadetler yapabilirsiniz. Zikirler yapabilirsiniz ve bunların hepsinin şu an şimdiki yaşamınızda değişime açık olduğunuzu sakın unutmayın. Bir evrim yaşıyor olabilirsiniz. Hayatınızda çok önemli şeyler değişime uğruyor olabilir. Çünkü özellikle tabi Aslan Burcu'nun 23 derecelerinde yaşanacak bu yeni ay. Eğer dördüncü evinizde Ay, Venüs gibi gezegenleriniz varsa sevgili boğalar ve bunlar 23 derece ve yakınlarındaysa ev girişi de buna dahil, tabii ki çok etki alabilirsiniz. Unutmayalım sevgili boğalar, yükselenizden bir Uranüs'le Jüpiter geçiyor. Tüm hayatınızdaki hem içsel dinamikler biraz önce dediğim gibi hem de fiziki olarak da yenilikler getirecek ve bu hafta özellikle gün gün baktığımızda Salı ve Perşembe arasında burada sürprizlere açık bir hafta. Yaşadığınız yeri de ilgilendiren yenilikler olabilir. Aniden evle, mekanla ilgili yenilikler, mesela ani bir taşınma söz konusu olabilir dediğim gibi. Burada bir yeni fikir, yeni bir proje aklınıza gelebilir. Aileyle ilgili, köklerinizle ilgili, belki de sülalenizle ilgili çok önemli gelişmeler hayatınıza gelebilir. Bunların içerisinde kesinlikle ilişkileri katmalıyız. Onun yanı sıra belki çocukları olanlar için çocukları ile ilgili yenilikler. Evinizde biraz daha böyle fazla kalabalık bir süreç geçirebilirsiniz. Misafirler ağırlayabilirsiniz. Gerçekten bir yandan hareketli, çünkü Aslan Burcu ateş elementinin sabit ama pozitif bir burcudur. Dolayısıyla da böyle daha renkli, daha heyecanlı, keyifli bir aynı zamanda yeni ayda olacağını söyleyebilirim. Ve günlere göre baktığımızda pazartesi günü Ay Yengeç Burcu'nda güne başlıyoruz. Bu sizin için biraz daha yakın çevre ilişkilerinizle ilgili ve Venüs ile Jüpiter'in de unutmayalım ki bir güzel açısı var. Bugün ilişkilerimizi şifalandırmak için kullanabiliriz. Salı ve Perşembe ilk saatlerine kadar bu biraz önce saydığım tüm konuları deneyimleyebiliriz. Özellikle çarşamba günü çok da güzel bir açımız daha var. Mars ve Uranüs arasında bir üçgen açı var. Peki bu sizi nasıl etkiliyor sevgili boğalar? Beşinci evinizde bir Mars var Merkürle birlikte. Burası beklenmedik gelişmeleri getirebilir ama olumlu gelişmeleri hayatınıza zevk, keyif katacak. Diyelim bir gebelik haberi duyabilirsiniz. Kendiniz de olabilirsiniz, sevdikleriniz olabilir, çocuklarınızdan olabilir. Ya da mesela burada bir parayla ilgili, bir yatırımla ilgili bir yenilik olabilir. Hem fiziksel güç hem de mental olarak gerçekten çok dayanıklılık verecektir. Gerçekten sürpriz, ani seyahatler de olabilir, ani para kazançları da olabilir. Bu etkide aslında çarşambadan hafta sonuna kadar neredeyse devrede olacak, böyle söyleyebiliriz. Evet, Cuma günü baktığımızda yine buraları Cuma ve Cumartesi aktif gözüküyor. Daha çok ilişkiler, çocuk, para, finans gibi gelişmeler.
Ve hafta sonuna baktığımızda, bakın bu hafta sonu çok önemli olabilir. Çünkü Ay Terazi burcuna geçiyor ve Güneş'le güzel bir etkileşimi var. Özellikle cumartesi günü. Ve sizin haritanıza baktığımızda boğalar için daha çok sağlıkla ilgili gündemleriniz olacaktır. Günlük hayat, iş hayatınız, evcil hayvanlarınız, işle ilgili konular ya da evin içindeki bir takım yeniliklere yapılacak, nasıl diyelim, bir yenilik yapıyorsunuz, bir tadilat yapıyorsunuz evinizin içinde, işte onun toparlanması, onun temizliği vesaire gibi durumlar da olabilir. Yani 6. eviniz hafta sonu yoğun gözüküyor sevgili boğalar. Bir diğer önemli konuyu da hatırlatalım. Orayı atladık. Venüs'ün yeni ayda birlikte hem de Uranüs'ten, tabii ki Güneş'ten kareleri var dedik. Venüs retro dedik ve sizin Venüs yönetici gezegeniniz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Biraz önce girişte bahsetmiş olduğum gibi tüm boğaları yakinen ilgilendiren durumlar hayatlarında yaşanabiliyor. Dipnot olarak da şunu söylemek istiyorum. Sakın çok ani, düşünmeden kararlar lütfen almayın. Çünkü Uranüsyen bir haftadayız. Bir değişime evet açık olmalıyız, kabul etmeliyiz. Bazı yenilikleri hayatımıza kesinlikle katmalıyız ama bunları yavaş yavaş yapmalıyız. Öfkeyle kalkan zararlı oturur. Bunu da hatırlatmak istiyorum efendim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sürprizli bir hafta. İnşallah mucizeler gelsin hayatınızda. Hoşçakalın.